Bayanlar ve baylar hepinize merhaba tekrar. Bugün önceki videoyla ilgili güzel bir tepki aldığım için yorumları okurken güzel bir şekilde kahkaha attım. Yani sonuçta bilen bilmeyen herkes yorum yapmayı tercih etti. Bilenlere saygım sonsuz ama adam gram alakası yok. Gelip dur ben de tekme atayım deyip katılanlar oldu. Ben en azından amacıma ulaştım. Önceki videoda dediğim şekilde yetkililer en azından bu videoyu görmesini istemiştim. Amacıma ulaştım. Limon Tayfa'nın ekibi videoyu gördü ve yorumlar kısmında bu video ile ilgili yorumlarını yaptılar. Üslubum yanlış olduğunu ve videoda biraz yanlış kendimi ifade ettiğimi anladım. Öncelikle başvurum ve sonrasında yaptığım video ile ilgili geri bildirimleriniz için teşekkür ederim bu arada. Yaptığınız yorumları dikkatle okudum. Eleştirileri okudum. Saçma sapan yorumlar da vardı. Onlara güzelce güldüm bu arada. Yani adam RP ile gram ilgisi yok. Love RP'ye bile kabul edilmezsin diyor. Love RP'de başvuru mu oluyor kardeşim? Bazı önemli noktalarda hatalı olduğumu da kabul ediyorum. Başvuru sürecinde ve videomda sergilediğim uslup ve tavır konusunda yanlış davrandığımı da farkındayım. Bazı konularda kendimi yanlış ifade etmişim. Başvuru sürecinin ciddi bir şekilde yapıldığını videoda da belirtiyorum ve birkaç tane soru göstermiştim. O soruların altında verdiğim cevapların hepsi gözükmüyor. Çoğu kişi orada tek bir sorunun altında Power Gaming yazıyor diyor. Ona takmış ve oradan vurmaya çalışmışlar. Ellerinde bir şey olmadığı için sadece oradan sallamaya çalışmışlar. Videonun o kısmında o sorunun yanında scroll var. O ne kadar küçük olursa yazı o kadar uzun oluyor anlamına geliyor ya. Bunu bilgisayar kullanan 3 yaşındaki yeğenim bile anlar. Ondan sonra onu ayırt edemeyip direkt sadece görüp hemen yazmanız yani ne kadar bu işi ciddiyeti yorum yaptığınızı anlıyorum sizin de yani. Çoğu kişi güzel sallıyor. Bu süreçte emeği geçen herkesin hakkını teslim ettiğimi de yani videoda gece gündüz çalışan mod ekibine atıfta bulunduğumu da tekrar söylemiştim videoda. Sonunda da videonun sonunda tekrar söylüyorum zaten bunu. Maxwell bu konuda videoyu tamamen izlemediği için Limon Tayfa ekibinden Maxwell yorumunun çoğu kısmının yanlış eleştirdiğini düşünüyorum. Çoğu kısmında da haklı olduğunu düşünüyorum ve ticaret kısmında da hatalı olduğunu ne derse desin bir işin içine aldım verdim olayı girdiğinde istediğin kadar diret bu bir ticarettir sonuç olarak. Yani bunu ne kadar reddedersen reddet. Bu sürece saygı duyuyorum. Bu süreçteki eksiklerimi ve hatalarımı gördüm. Bana bir ders oldu. En azından artısıyla eksisiyle kısaca bir güzel bir şekilde deneyim kazanmış oldum. Geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Dikkate alarak en azından videoda yaptığım hatalardan dolayı ve yanlış kendimi ifade ettiğimden dolayı videodaki yanlış anlaşılan kısımları çıkarttım. Video şu an 20 küsür dakikaya düştü. Yani 25 dakikanın altına düştü. 30 dakikaydı. 25 dakikanın altına düştü. Bir 5-6 dakika çıkartılmış oldu. Yanlış yollara gidebilecek olan. Videonun bu kadar tepki alacağını bekliyordum ama olumsuz bir şekilde tepki alacağını bu kadar düşünmemiştim. Yanlış anlaşıldıysam ve kendi üslubumdan dolayı kusura bakmayın. Ve teşekkür ederim. Bu kısa bir açıklama videosu oldu. Başka diyecek bir şey yok bunun üstüne. Ama hala videoda bazı konularda özellikle de bazı konularda haksızlık olduğunda hala itiraz ediyorum. Ve bu konuda eleştiriyorum. Ve reddedilme detaylarının ben gidip de mod ekibine yazmama gerek yok. Çoğu kişi yorumlarda onu belirtti. Adamlar bana geri dönüş yaptığında reddedilme kısmını detaylı bir şekilde yazmakla yükümlüler. Hala o konuda diretiyorum bazı konularda. Zaten mod ekibine de Maxwell'de videonun yorumunun altında da yazdım. Güzel bir açıklama yaptım. Ekrana şu an koyarım. İki tarafta öyle çok sürtüşmeli ya da amacım bir drama veya drama king gibi bir şeyler yapmak değildi yani. Nasıl diyeyim, prim kasma amacıyla yapılmış değil. Onun yerine birkaç kişi görsün, yetkililere gitsin bu video, en azından bir daha yaptığım başvuru şeylerine baksınlar. Amacım Maxwell'de tekrar bakmışlar tüm ekiple beraber. Ekibin bana ekstra olması gerektiğinden bile hatta yüksek puan verdiklerini söylüyor. Ama bazı eksiklerim olduğunu söylüyorlar. İşte o eksiklerin ne olduğunu hala söylemiyorlar. Zaten benim bu videoyu yapma en büyük amaçlarımdan biri de oydu. Reddedildim. Belli bir puan standartın altında kaldığım için geçemedim. O kısmı zaten biliyorum ama neden reddedildiğim konusundaki o kısmı bilmiyorum. Onu detaylı açıklamanızı bekliyordum. Sadece orada bir küçük sorun oldu. Onun dışında her şey yolunda. Güzel bu arada. Cidden beklediğimden toksik kitle dışında sonlara doğru onlar gelmeye başladı. Aha dur ben de yazayım bir şeyler deyince. Onun dışında güzel eleştiri aldım.
Hepinize cidden çok teşekkür ederim. Beklediğimden daha iyiydi en azından yani. Daha az toksik kitle ve daha böyle çoğu kişi videoda haklı olduğumu söylüyor ama üslubumun yanlış ve kendini ifade ettiğimin yanlış bir şekilde yol izlediğimi düşünüyorlar ve hepsi bu arada haklı. Videoda çoğu şekilde yanlış kendimi ifade ettiğim ve yanlış anlaşıldığım için zaten bu kadar bir anda herkes damarlarına basmışım gibi çıldırmış halde öfkeli ve köpüklü köpüklü yazdılar çoğu kişi. O benim hatam. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Diyecek fazla bir şey yok. Uzatmanın da manası yok. Çoğu konuda hala aynı fikirdeyim. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.